Geçtiğimiz gün Rick and Morty'nin yeni sezonu bomba gibi bir açılış yaptı ve Rick and Morty'nin 9. sezonu başladı. Ve doğruyu söylemek gerekirse sezon öyle bir şey yaptı ki kimse bunu beklemiyordu. Çünkü görünen o ki kötü Morty bir zamandan nefret ettiği Rick'i özlemeye başlamış. Hatta onunla yaşadığı eski maceraları bile arıyor. Ama dürüst olalım. Buna gerçekten inanıyor musunuz? Elbette hayır. Hatırlayın, kötü Morty Rick'lerden kelimenin tam anlamıyla nefret ediyordu. Çünkü hayatı boyunca onlar tarafından aşağılandı, kullanıldı ve değersiz hissettirildi. Üstelik bu sadece bir Rick değildi. Sonsuz evrende sonsuz farklı Rick aynı şeyi yaptı. İşte bu yüzden merkezi sonlu eğri fikri ona göre tam bir kabustu. Çünkü bu sistemde her şey Rick'lerin etrafında dönüyordu. Sürekli acı çeken, narsist ama dahi bir adamın merkez olduğu bir evren düzeni. Ve kötü Morty'ye göre bu düzenin en büyük sorumlusu da bizim Rick'ti. Evet, bizim Rick diğerlerinden daha empatik olabilir. Ailesini gerçekten önemsiyor da olabilir. Ama 7. sezonda yaşanan tek bir olayın kötü Morty'nin yıllardır taşıdığı nefreti bir anda silmesi pek mantıklı gelmiyor. O zaman sorulması gereken asıl soru şu: kötü Morty neden Rick'i özlesin ki? Zaten özlemedi de. Evil Morty'nin bu bölümdeki tüm hareketleri Rick'i bizim Morty'den koparmaya değil, Morty'yi bizim Rick'ten almaya yönelikti. Evet, eğer bölümü tekrar izlerseniz kötü Morty'nin tavlamaya çalıştığı kişinin dedesi değil, torunu olduğunu fark edebilirsiniz. Dikkatli gözlem yaparsanız onu elde etmek için sürekli ilgisiz davranıyordu. Evet, bu videoda tüm bu konuları detaylıca konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Sen ve ben Morty. Rick ve Morty 100. yıl sonsuza dek. Evet dostum, Rick ve Morty. Tam 100 yıl. Sonsuza dek. Çekil üstümden. Ne yapıyorsun? Videonun başında da söylemiş olduğum gibi, eğer dikkat ederseniz bölüm içinde Evil Morty bizim Morty'ye fazlasıyla yakın davranıyordu. Bunun en büyük ipuçlarından bir tanesi elbette bölümün başında Evil Morty'nin Rick'le çıkacakları maceraya bizim Morty'yi davet etmesi olmuştu. Bölümün devamında Evil Morty bizim Rick ve Morty'ye 2 kokteyl ısmarladı ve bölümün belli başlı noktalarında sürekli bizim Morty'yi kıskandırmaya çalışıyordu. En önemlisi ise Rick'ten daha havalı ve daha zeki olduğunu kanıtlayarak onu etkilemeye çabalıyordu. Morty'den herhangi bir duygu kırıntısı almak için elinden geleni yapıyordu. Belki de büyük babanı gerçekten çalarım. Ama onu sevdiğimden değil, sen sevdiğin için. Hatta bölümün sonunda bizim Morty kötü Morty'ye tokat attığında bu ikilinin arasındaki ilişkiyi yapılan bir başka imada göze çarpıyor. Ve işin ilginç yanı ise Rick de bunu fark ediyor. Ama yaşlı adam onun kendisiyle değil, torunuyla ilgilendiğini anlıyor. Bilim insanı tüm bölüm boyunca bunu ima ediyordu. Bu yüzden Rick küçük dahinin planlarını tamamen fark ederek torununun onun oyunlarına kanmaması gerektiğini söylüyordu. Kışkırtmasına izin verme. Hepsi saçmalık. Peki Evil Morty neden Morty bu kadar kafaya taktı diye sorabilirsiniz. Aslında bu aniden gelişen bir durum değil. Evil Morty ilk göründüğü andan beri onlara takıntılıydı. Hatırlarsanız üstünde yüzlerce çıplak acıdan çığlık atan Morty'yi asılı bırakmıştı. Bilim adamımızın dediği gibi Morty'ler dehasının keşfedilmesini engelleyen mükemmel bir kamuflaj görevi görüyordu. Ancak onları çırılçıplak soyup korkunç şekilde eziyet etmek zorunda değildi. Bu çok barbarca. Aynı sonuca 5 Morty ve ara kablosu kullanarak ulaşabilirsin. Ben bunu da yapmazdım. Bunu yapmasındaki asıl sebep Evil Morty'nin sahip olduğu kapristi. Citadel'i ele geçirirken Morty'leri kendi amaçları için kullanmaya devam eden, onların zayıflığından ve sadakatinden içten içe zevk alan biriydi. Bu yüzden kanalizasyondan gelen deforme Morty'ler var. Umut ve değişim hakkında konuşuyorlar. Gayet makul. Peki Evil Morty kendisine benzeyenlerin acısı neden bu kadar tahrik ediyor? Bu daha derin bir soru ve bölüm içinde Rick buna kısaca bir cevap veriyor. Kazanmaya çok alışınca böyle olur. Kendi balını emmeye başlarsın. Ama daha derine inersek mesele biraz daha karışık. Evil Morty'nin kendi dedesi Rixie 137'den biraz farklıydı. Seri boyunca Evil Morty'nin Rick'lerden ne kadar nefret ettiği ve onların Morty'lere uyguladığı zulmü birçok kez dile getirdiği düşünülürse, dedesi belli ki torununa her türlü eziyeti eden biriydi. Bu da Evil Morty'de sosyopatik eğilimlerin gelişmesine yol açtı. Bu eğilimler çevresindekilere karşı tam bir merhametsizlikti ve onu aşağılayan Rick'ler üzerinde egemenlik kurma arzusunda kendini gösteriyor.
Evil Morty dışarıdan bakıldığında sıradan bir Morty olarak kalsa da aynı zamanda içinde yüzlerce Rick'in kişiliğini barındırıyor. Evil Morty'nin Rick'lere karşı olan üstünlüğünün sebebi farklı evrenlerden kaçırdığı bilim insanlarının tüm bilgi birikimlerine sahip olmasıdır. Bu durum bize 1. sezon 10. bölümde açıkça gösterilmişti. Bu yüzden onun dehasını gizlemek için onlarca, yüzlerce hatta binlerce Morty'ye ihtiyacı vardı. Rick C-137 her ne kadar kapsamlı bilgiye sahip olsa da Evil Morty hem onun tüm bilgilerine hem Rick Prime'ın tüm bilgilerine hem de sayısız onlarca Rick'in bilgisine sahipti. Bu yüzden bizim Rick aynı şeyi yapmadığı sürece Evil Morty'nin her zaman gerisinde kalacak. Evil Morty'nin sahip olduğu onca şeye rağmen bize buna Rick'lere has olan narsizmi ekleyin. Elbette bunun sonucunda Evil Morty'nin kendisine benzeyenlere karşı ilgisini tetiklemiş oldu. Sosyopatik eğilimleri ve üst üste gelen zaferlerinin kanıtladığı her şeye gücü yetme bilinci, Morty'lerin acısını izlemekten hoşlandığı veya belki de onlara üzerinde sözde bir güç verdiği oldukça sapkın bir self-jest yani öz sevgi biçimine dönüştü. O waffle'ları senin götüne sokarım şimdi. Aman. Ancak yine de kötü Morty'nin bizimkine aşık olduğunu düşünmemek lazım. Sosyopatların empatisi yoktur. Sevginin alışılagelmiş anlamında sevemezler. Ona boyun eğdirme süreci çok daha fazla zevk veriyor. Bizim Morty özel biri değil. O diğer evrenlerdeki sonsuz sayıdaki Morty gibi sıradan bir çocuk. Sen bir hiçsin. Hiçten bile az. Ama bizim Rick özel. Çünkü merkezi sonlu eğriyi o yarattı. Nefret ettiği bu yaşlı adamı aşağılama basamağı kötü Morty'yi o kadar cezbediyor ki rakibine olan üstünlüğüne rağmen tökezleyip hata yapıyor. Evil Morty'nin en büyük zaafı 14 yaşında olmasının yanında ergenlik ve kendi dürtülerine engel olamamasıydı. Bu durum karakterin mantıklı düşünmesini engellemiş oldu. Bu yüzden bölüm içinde Evil Morty Rick'in zaman teknolojisini acele edip kullanmış ve zaman polislerini önceden arayarak kendisini tutuklatma planına karşı savunmasız kalmış oldu. Kendi zekasına aşırı güvendiği ve Morty'ye hava atmak istediği için bu basit tuzağa düştü. Açıkçası kötü Morty'nin bu kadar kolay teslim olması oldukça şaşırtıcı gelmişti. Ancak teknik olarak zihnini başka bir klon bedenine aktarıp orijinal bedenini hapse gönderebilecekken bunu yapmaması dürtüsel davranışlarına bağlı olarak yaptığı bir tercihti. Son sahnede karakterin hapishanede soğukkanlı bir kararlılık sergilediği ve oradan kaçmasının zor olmayacağını eminim herkes anlamıştır. Elbette dizinin ilerleyen dönemlerinde yine onu görmeye devam edeceğiz. Ancak ne zaman ve nasıl olacağını asla öngöremiyoruz. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Rick and Morty serisinde tanımış olduğumuz Evil Morty karakterinin asıl amacı hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puan gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Böylece durumu meşrulaştırıyorlar. Morty, dışarıdaki tüm boktan Rick'lerden sorumlu değilim. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsinin bahanesi aynı. Sistemlerinin parçası. Hiçbiri sorumlu olmak zorunda değil. Hepsi kendilerinin kurbanları. Dahi olmak çok zor.